yüzyılda, Kiev Knezliği'nin hükümdarı Igor ile evlenen Olga, ilk başlarda çok mutlu bir hayat sürer. 3 yaşındaki oğulları Sviatoslav ile yaşamlarına devam ederlerken, Kiev Knezliği'nin baş düşmanı, Doğu Slav kabilesi olan Drevlianlar, hükümdar Igor'u çok fazla vergi aldığı için öldürür. Kocasının ölümünün ardından Olga, yeni hükümdar olur. Fakat Drevlianların başka bir planı vardır. Olga'ya elçi gönderen kabile, artık kan dökülmemesi adına, Olga'nın Drevlian'ın prensi ile evlenmesini ve yönetimi onlara devretmesi gerektiğini söyler. Fakat Olga, buna karşılık, kabilenin gönderdiği tüm elçileri diri diri gömdürür. Bu hareketinin ardından Olga, Drevlian kabilesinin soyunu bitirme kararı alır ve intikam için harekete geçer. İlk olarak, Drevlian prensine bir mektup yazar ve evlilik teklifini kabul ettiğini iletir. Ancak, onu almaları için, Drevlian'ın en önde gelen asilzadelerin onu almasını ve yolda eşlik etmesini talep eder. Bunun üzerine Kiev'e, Drevlian'ın en kıdemli asilzadeleri gelir. Olga, onları hoşça karşılar ve temizlenmeleri için hamama yollar. Asilzadeler hamama girince kapıları kilitleten Olga, tüm hamamı ateşe verir. Olga, kocasının intikamı için ilk adımı bu şekilde atar. Bir sonraki hamlesini bizzat Drevlianların memleketine giderek, kocası için bir cenaze yemeği organize ederek yapan Olga, buraya Drevlian'ın tüm önde gelenlerini çağırır. Hizmetkarlarına tüm davetlilere fazlaca şarap servisi yapmasını tembihleyen Olga, sarhoş olan tam 5000 Drevlinliyi askerlerine öldürtür. Gözünü adeta intikam ateşi saran Olga, geriye kalan tüm Drevlianlar için bir ordu hazırlatır. Derken, Drevlian'dan bir mektup gelir. Drevlian kabilesi, Olga'ya artık tahtından vazgeçtiklerini ve daha fazla katliam yapmamasını ister. Bunun üzerine Olga, bu kadar ceza yeterli diyerek onları bağışlayan bir mektup yazar. Mektubunda, vergi olarak her evden 3 güvercin ve 2 kırlangıcı kafesleyip yollamasını ister. Drevlianlılar bunu yapar ve herkes evinde beslediği güvercin ve kırlangıcını Olga'ya gönderir. Fakat Olga, çoktan intikam planını yapmıştır. Askerlerine, her bir güvercin ve kırlangıcın ayağına bez bağlayıp, tutuşturmalarını emreden Olga, bu kuşları, güneş batınca salmalarını söyler. Kuşlar salınınca, evlerine, yani Drevlian'a döner ve kondukları her yer tek tek tutuşur, Drevlian'da ortalık bir anda cehenneme döner ve çok az kişi kaçabilir. Ancak Olga, insanların kaçmasının önüne geçebilmek için, çoktan askerlerini göndermiştir ve kaçanlar bir bir öldürülür. Askerler, asilzadeleri esir olarak alır ve Olga tarafından, sadık hizmetkarlarına köle olarak hediye edilir. Olga, Drevlianların kökünü kuruttuktan sonra, ülkesine Hristiyanlığı yayar ve öldüğünde Azize olarak anılır. Günümüzde, hem Ukrayna, hem de Rusya'da, Olga'ya büyük saygı duyulur.